Şöyle bir sahne hayal et. Her şey bir konak patlamasıyla başlıyor. Kaynaklar bizi tam da böyle bir kaosun ortasına bırakıyor. Dinamitler, alevler, yerle bir olan duvarlar. Ama bu sadece bir binanın yıkılışı değil, değil mi? Değil, kesinlikle değil. Bu bir sonuç aslında. Evet, yani şunu bir masaya yatıralım. Bir insanı nesillerdir ailesine yuva olmuş bir konağı havaya uçurmaya iten öfke nasıl bir öfkedir? Bu anlık bir delilik mi, yoksa yıllardır biriken bir şeylerin kaçınılmaz bir sonucu mu? Kesinlikle ikincisi. Yani bu rastgele bir şiddet eylemi falan değil. Bu Koçerere fırtına aileleri arasındaki kökleri çok derinde olan bir düşmanlığın adeta bir kaynama noktası. Patlamayı yapan Adil Koçeri. Evet. Evet, fail o. Yüzeysel sebepte belli gibi duruyor. Amcası Şerif Fırtına evine birini sokup kanıt çalıyor ve onu boşanmaması için tehdit ediyor. Ama bu sadece bardağı taşıran son damla. Hani derler ya. Asıl mesele daha derin. Çok daha derin. Asıl mesele Adil'in patlamadan sonra haykırdığı o cümlede gizli. Benim ailemin hayatının 20 yılını uçurdunuz. 20 yıl. Evet, bu fiziksel patlama aslında 20 yıldır süren manevi bir yıkımın dışa vurumu. Bugün senin için masaya yatıracağımız şey de tam olarak bu. Bu patlamanın fitilini ateşleyen olaylar zinciri ve o duman dağılınca ortaya saçılan akıl almaz sırlar. O zaman hemen o ana gidelim, patlamanın hemen sonrasına. Ortalık tam bir savaş alanı. Adil'in öfkesi dinmiyor. Çünkü bu saldırı onun için sadece bir intikam değil, bir tür adalet arayışı gibi. Evet, bir onur meselesi haline gelmiş. Kesinlikle. Amcasının Ballı adında bir kadını kullanarak evinin mahremiyetine girdiğini, kanıtları çaldığını bağırıyor. Hatta kaynaklarda geçen ifade çok çarpıcı. Benim çatıma, benim mahremime, benim evimin içine soktuğu kadına diye haykırıyor. İhanetin en kişisel hali. Aynen öyle. Ama işte tam burası gerçekten ilginçleşiyor. Patlamanın o dumanı dağılırken bu ihanetin bile gölgesinde kalacak kadar büyük 20 yıllık devasa bir sır ortaya çıkıyor. Ve bu sırrın kalbinde de Adil'in eşi Esme var. Tam da öyle. Bu noktada hikaye basit bir kan davasından çıkıp hani neredeyse bir Yunan trajedisine dönüşüyor. Esme, 20 yıl önce öldü sandığı kızı Eleni'nin hayatta olduğunu öğreniyor. Ama nasıl öğrendiği asıl sarsıcı olan o. Evet, asıl sarsıcı olan o. Kaynaklar bunu o kadar acımasız bir şekilde ortaya koyuyor ki, yıllar önce kızı öldü sandığı bir dönemde düşmanı Şerif ona bir bebek getiriyor. Düşmanı. Düşmanı evet. Anası ölmüş, babası Rummuş, sevaptır emzir diyor. Ve Esme aslında kendi öz kızı olduğunu bilmeden o bebeği emziriyor. Akıl alır gibi değil. Kaynaklardaki kendi ifadesi durumu özetliyor aslında. Kendi bebeğimi emzirdim, ben kendi kızım öldü sanarken benim bebeğim benim gözümdeymiş. Yani düşünsene, bu bir insanın yaşayabileceği en karmaşık ihanet ve acı türlerinden biri. Düşmanın en kutsal anını sana karşı bir silah gibi kullanmış. Bir annenin en mahrem, en saf anının bu şekilde manipüle edilmesi. Peki bu bizi nereye getiriyor? Esme'nin o inanılmaz kararına. Evet. Bu devasa gerçeği, yani kızlarının hayatta olduğunu Adil'e söylememeye karar veriyor. Evet. İlk bakışta bu mantıksız gelebilir. Neden bir baba çocuğunun yaşadığını öğrenmesin ki? Ama Esme'nin gerekçesi, Gerekçesi Adil'in karakterini çok iyi tanımasından kaynaklanıyor. Bu bir koruma içgüdüsü. kendini değil ama Adil'i koruma. Aynen ama aynı zamanda çok derin bir kontrol eylemi bu. Esme, Adil'in bu gerçeği öğrendiği an bir katile dönüşeceğinden, Şerif'i öldüreceğinden ve kendini mahvedeceğinden emin. Kendi ifadesiyle Koçari, dünyayı yakarken kendini de yakmasına izin vermeyeceğim. Adil katil olmayacak, hapse girmeyecek diyor. Yani Adil'i hem kanundan hem de kendi öfkesinden korumak için bu sırrı bir süreliğine tek başına taşımaya karar veriyor. Bu karar hikayenin geri kalanındaki bütün gerilimi şekillendiriyor ve Esme'nin omuzlarına inanılmaz bir yük bindiriyor. Sevdiği adamı korumak için ona en büyük yalanı söylemek zorunda kalıyor. Ve bu yalan söylenir söylenmez şiddet sarmalı da hızla dönmeye devam ediyor. Düşmanlık bir an bile durmuyor, değil mi?
Durmuyor tabii. Şerif, Esme'nin boşalma kararını ve kendisinden uzaklaşmasını hazmedemeyip onu kaçırıyor. Ve bu kaçırma sırasında işler daha da çirkinleşiyor. Adil'in kuzeni İlve'yi vuruyor. Evet, Bu hamle Şerif'in karakteri hakkında ne söylüyor bize? Yani hem ailesini koruduğunu iddia ediyor, hem de başka bir ailenin ferdini gözünü kırpmadan vurabiliyor. bu Şerif'in zihniyetindeki o tehlikeli çelişkiyi gösteriyor. Onun için aile korunması gereken bir kale ama o kalenin kralı kendisi. Kendi otoritesi sarsıldığı anda Aynen öyle. Kendi otoritesi sarsıldığında o kalenin duvarlarına zarar vermekten çekinmiyor. İlve'yi vurması gücünü ve kontrolünü kaybetmeye başladığında ne kadar pervasızlaşabileceğinin bir kanıtı. Aslında eğer benim kurallarımla oynamazsanız herkes yanar diyor. Bu sevgiden değil, sahiplenme ve ego güdüsünden kaynaklanan bir aile liderliği anlayışı. bu kaosun ortasında modern teknolojiyle eski usul kan davasının ilginç bir birleşimini görüyoruz ama. Evet, o takip cihazı meselesi. Aynen. Adil, Esme'yi kurtarmak için harekete geçtiğinde, kızı Eleni'nin annesinin cebine Niko adını verdikleri bir takip cihazı yerleştiriyoruz. Bu küçük detay, yeni neslin bu eski düzenle nasıl farklı yöntemlerle savaştığını gösteriyor aslında. Ama kurtarma operasyonu bile bir pazarlığa dönüşüyor, değil mi? Evet, tam bir açmaz durumu yaşanıyor. Şerif'in vurduğu İlve'nin durumu ağır ve ironik bir şekilde onu kurtarabilecek tek kişi Fırtına ailesinden, yani düşman taraftan olan Oruç. Ve Oruç bu durumu hemen bir koz olarak kullanıyor. Tabii ki Adil'e diyor ki, İlve'yi kurtarırım ama bir şartla, ailelerimize dokunmayacaksın. Adil, kuzeninin hayatıyla intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Ve mecburen bu kırılgan ateşkesi kabul ediyor. Burada şunu görüyoruz, bu düşmanlıkta barış bile samimiyetten değil, çaresizlikten ve karşılıklı mecburiyetlerden doğuyor. Ama böyle bir ateşkesin uzun sürmeyeceği de belliydi. Nitekim Koçari tarafı hemen karşı hamle yapıyor. Hemen. Şerif'in yerini öğrenmek için bu sefer onlar Fırtına ailesinden İso'yu kaçırıyorlar. Tam bir kısasa kısas durumu. Evet. Kaynaklarda Gezeb'in tavrı çok net. Anası İso'yu istiyorsa bize Şerif'in yerini söyleyecek diyor. Bu intikam döngüsü bir kere başladığında durması neredeyse imkansız gibi görünüyor. Her hamle bir sonrakini meşrulaştırıyor. Kesinlikle. Bu kan davası mantığının en temel ve en trajik dinamiği. Adalet hukukla değil, denklik ilkesiyle aranıyor. Sen benim canımı yaktın, ben de senin canını yakacağım. Bu döngüyü kırabilecek tek şey, taraflardan birinin radikal bir şekilde farklı bir adım atmasıdır. Ama o adımı atacak bir olgunluk ya da irade kimsede yok gibi görünüyor. Ta ki en beklenmedik kişi sahneye çıkana kadar. Aynen öyle. İşte tam o noktadayız. Bu karşılıklı adam kaçırmalar, silahlar ve tehditler kaosunun ortasında en beklenmedik, en radikal hamle Eleni'den geliyor. Bu savaşın en büyük kurbanı olması beklenen kişi bir anda oyun kurucuya dönüşüyor. Evet, kan dökülmesini durdurmak için kendi isteğiyle Fırtına Konağı'na giderek kendini bir nevi rehin olarak sunuyor. Amacı iki aileyi de bir barışa zorlamak. Bu inanılmaz cesur bir hareket. Sadece cesur değil, aynı zamanda bütün o yerleşik düzeni sorgulayan bir başkaldırı. Onu sorguya çekenlere söylediği sözler çok manidar. Sizin adetleriniz çok mu iyi diyor. Durmadan silahlar patlıyor, ben de kendim kaçayım dedim. İşte bu. Bu, kurban rolünü reddeden ve olayların seyrini değiştirmek için kendi kaderini eline alan bir karakterin manifestosu. Sizin kurallarınızla oynamayı reddediyorum, kendi kurallarımı koyuyorum diyor aslında. Yeni neslin, eski neslin anlamsız savaşlarına karşı bir duruşu bu. Kesinlikle. Evelyn'i barış için kendini feda ederken, Şerif ise elindeki en büyük kozu en kirli şekilde oynamaya karar veriyor. Evet. Burada bilginin nasıl bir silaha dönüştürüldüğünü çok net görüyoruz. Tam olarak Şerif Esme'yi yanına çağırıyor ve ona Eleni ile Adil'den gizlice aldığı örneklerle yaptırdığı DNA testinin sonuçlarını gösteriyor. Yani Adil'in Eleni'nin babası olduğunu kanıtlayan belgeyi. Evet ve burada Şerif'in karakterinin en karanlık yönünü görüyoruz. Bu bilgi, yani bir babayla kızını birleştirecek olan bu mucizevi gerçek, onun elinde bir şantaj malzemesine dönüşüyor. Amacı aileyi birleştirmek falan değil. Hiç değil. Amacı Esme'yi kendine esir etmek,
Tehdidi çok net ve acımasız. Eğer bana dönmezsen bu sırrı sonsuza dek saklarım. Hatta Adil'i başka bir cinayetin zanlısı olarak hapse attırırım. İnanılmaz. Bir aileyi bir araya getirebilecek en saf, en temiz gerçek bir anda en kirli kontrol aracına, bir prangaya dönüşüyor. Bu bilginin ne kadar tehlikeli olabileceğinin zirve noktası. Ve kaynakların sonundaki fragman, Şerif'in bu korkunç planının işlemeye başladığını gösteriyor. Görüntülerde Adil Koçeri'nin tutuklandığını görüyoruz. Şantaj işe yaramış gibi duruyor. Evet, Esme ise perişan halde Adil'i içeriden çıkarmam lazım diyerek mücadelesine devam edeceğinin sinyalini veriyor. Yani her şeyin başladığı o konak patlamasından çok daha karmaşık, çok daha içinden çıkılmaz bir noktadayız artık. Kesinlikle. Adil'in tutuklanması Şerif'in sadece kaba kuvvetle değil, aynı zamanda zeka, manipülasyon ve bilgiyle de ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunu kanıtlıyor. Artık savaş sadece silahlarla değil, sırlarla veriliyor. Aynen öyle. Esme'nin o noktadaki çaresizliğiyle nasıl çıkaracağız bilmiyorum demesi ve ardından gelen biliyorum galiba anı. Evet, o an çok önemli. O an elindeki o korkunç sırrı yani DNA gerçeğini bu sefer kendisinin bir silah olarak kullanıp kullanmayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Fiziksel bir konak patlamasıyla başladık ama aslında 20 yıldır derinde biriken duygusal ve psikolojik bir patlamanın parçalarını birleştirdik. Evet, İntikam döngülerinin nasıl aileleri yiyip bitirdiğini, saklanan sırların nasıl en güçlü ilişkileri bile çürütebildiğini ve sevginin ne kadar karmaşık, hatta bazen yıkıcı yollara sapabildiğini gördük. ve bu hikaye en büyük ikilemi Esme'nin omuzlarına yüklüyor. Elindeki o gerçek yani Eleni'nin Adil'in kızı olduğu bilgisi çift taraflı bir silah gibi. Hem birleştirebilir hem de yok edebilir. Tam olarak bu bilgi ailesini ya sonsuza dek birleştirebilecek sihirli bir anahtar ya da Adil'i Şerif'in tuzağına düşürüp hapse göndererek onları tamamen yok edebilecek bir bomba. Esme'nin atacağı her adım bu iki uçurumun kenarında olacak. Çok zor bir seçim. Ve bu da sana üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakıyor. Böylesine imkansız seçimlerle dolu bir durumda, sevdiklerini korumak için söylenen bir yalan gerçekten haklı görülebilir mi? Yoksa o yalan sadece gelecekte yaşanacak çok daha büyük bir patlamanın fitilini yavaş yavaş ateşlemekten başka bir işe yaramaz mı?